Mehmet Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Biz sizi gerçekten dört gözle bekliyorduk. Aynen öyle. O kadar çok sorumuz var ki. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok şıksınız bu arada. Çok teşekkürler. Biz sizi gördük, daha iyi olduk ve çok heyecanlandık hakikaten. Sorularımız ard arda gelecek, hazır olun. Ekran başındaki seyircilerimiz, emin olun şu an kafalarındaki tüm soruları bugün cevaplayacaksınız. Benim bile şu an size soracak Ayten çok merak ettiğim sorularımız var. Çok heyecanlandım yani. Şimdi Neler gelecek bakalım. Hadi bakalım. Şimdi ilişkileri konuşacağız. En çok da yani karı koca ilişkilerini konuşacağız tabii. Ama hani görüyoruz ki yaşadığımız günde hakikaten hani karı kocalık zaten en önemli nokta belki de, ama dostluklar, komşuluklar, ilişkiler çok bozuldu. Bunun sebeplerini görüyoruz tabii, ekonomisinden vesairesine kadar. Çiftlere konuşalım aslında özellikle. Çünkü en çok gündemimiz ve hepimizin derdi. Tuğba'nın da bu konuda soracağı çok soru olacak, size söylediği gibi. İlişkilerde çiftler birbirinden ne bekliyor da böyle bu kadar çok ayrılık var etrafımızda? Ne beklediğini bilmiyorlar esasında. O kadar bazen genç evliliklerle de karşılaşıyoruz ki hazır değiller hayata. Kendilerini tanımıyorlar. Bırakın karşısındakini tanımayı, kendilerini tanımıyorlar. Hayattan ne beklediklerini bilmiyorlar. Ben her zaman genç danışanlarıma şunu söylüyorum. Önce kendinizi bir tanıyın. Ya bir kağıt alın, A4 kağıdı alın. Yazın, ben nelerden hoşlanıyorum, neler yapıyorum, hangi filmi seyretmek istiyorum. Seyretmeyi seviyorum, hangi yemek benim zirvem, bundan mutlu oluyorum. Yani bütün bunlar hayatta hedefim ne? Neyi amaçlıyorum, ne kadar okumalıyım, hangi işi yapmalıyım. Bütün bunları 20'li yaşlarda hala oturtamamış insanlar ve bu insanlar evliliğe hazırlanıyorlar arkadaşlar. Şimdi siz bunları oturtacaksınız ki kendinizi tanıyacaksınız önce. Sonra karşınızdakine bir kafede otururken seni yakından tanımak istiyorum diyeceksiniz. Onun cevabı da şöyle bir soru işaretiyle bir dakika ya ortalık karıştı diyecek. Halbuki cevap şu: ne kadar güzel, karşımdaki beni tanımak istiyor, ben de seni tanımak istiyorum diyecek. Ve ilişkinin güzelliği böyle başlayacak. Birbirini tanıyarak ama dürüstçe. Evet hocam, şu an siz bunu söylerken kendimi hayal ettim. Mesela bir tanışma sırasında ben karşımdaki partnerime ben seni tanımak istiyorum dediğimde orada bana şeffaf olarak açıklamasında artık bir güven problemimiz var. Çünkü etrafımızda o kadar çok ayrılıklar, o kadar çok olumsuzluklar gözümüzün önünde ki bence bizler o güven problemini yaşadığımız için ön yargıyla bakıyoruz ve ona göre hareket ediyoruz diye düşünüyorum. Yalnız Tuğba, çocukluktan geliyor bu güven problemi zaten. Hayata güvensiz başlıyoruz. Ergenliğimiz güvensiz geçiyor. Yani anne baba bağları vesaire, bunlar çocuk bağı bu kadar güçlü değil. Okul bağları bu kadar güçlü değil. Bizim çocukluğumuz gibi değil açıkçası. Dolayısıyla bu güvensizlik her noktada, bütün ilişkilerde, iş ilişkilerinde dahil bizi sarmış durumda. Evlilik öncesinde bu sohbetin esnasında güvenmemek kadar doğal bir şey yok. Nasıl güveneceksiniz ki yeni tanıdığınız birisine? Yani insan sarrafı değilsiniz. Siz 20'li 30'lu yaşlardasınız. Ya isterseniz 50 yaşında olun. Karşı tarafı anlamak biraz zaman istiyor. Bir takım vakalar, bir takım deneyimler gerekiyor ki ona güvenebilirsiniz. Güvenmek çok zor bir şey. Yani çok haklısın. Peki eş seçiminde nelere dikkat etmeliyiz? Yani şimdi ve günümüzde kendi maddi özgürlüğü olan kişiler mesela daha çok bence güven problemi yaşıyor diye düşünüyorum. Ama birine bağlı olan bir kişi kendini bastırıyor olarak düşünüyorum. Ve bu tür durumlarda özellikle eş seçimi yaparken nelere dikkat edebiliriz? Şimdi zamanımız çok değişti. Eskiden evde yemek yapan, işte örgü ören vesaire hanımlar ön plandayken, tercih sebebiyken, şu anda ekonomik zorluklar nedeniyle yani kız istemeye gidildiği zaman diyeyim kızımız ne iş yapıyor denmeye başlandı. Yani eskiden oğlumuz ne iş yapıyor denirdi. Bu bir gerçek yani, çünkü gerçekten iki kişinin çalışması gerektiği bir dönemden geçiyoruz ve bir de çocuk var ortada. Şimdi eş seçiminde beklentilerin uyuşması çok önemli. O yüzden biz biraz olgun olmak zorundayız. Sorularımızda da doğru sorular karşı tarafa sormak zorundayız.
Evlilik öncesindeki süreç çok önemli. Birbirini tanıma süreci. Bu kısa olmamalı. Dolu dolu geçmeli. Dolu dolu geçerken de neler bekliyor karşı taraf? Hedefi ne? Ne yapmak istiyor? Çocuk istiyor mu? Yani meslekte nasıl bir ivmesi var? Nasıl bir hedefi var? Yani bütün bunlar o kadar kritik ki. Yani saygılı mı? Şefkat gösterecek mi? Evet. Devlet kurumuna işçi alımı şeklinde karşılıklı form doldurmaya falan yok, geçti. yok. Aslında bakın o kadar değil. Ama şimdi, bunlar vakalarla, yani olaylarla, ya sinemada otururken, yemek yerken bütün bunlar zaten ortaya çıkıyor. Evet, yani Karşılıklı. birlikte bir vakit Bu bir geçirilmeli. form doldurma değil tabii ki ama tanıyorsunuz, karşı tarafın şifresini çözüyorsunuz. Şifreyi çözmek zorundayız sağlam bir evlilik için. Sağlam bir hayat arkadaşı için evlenmek zorunda da değiliz bu arada. Bu dönem farklı bir dönem. Oraya gelecektim. Hayat arkadaşı diyelim ona Evet. biz. Çünkü çocuk isteyip istememe. Karşı tarafın o beklentisi çok önemli. Belki de bağlanmak istemiyor ama çok mutlusunuz. Bu süreci acaba siz bu şekilde mi istiyorsunuz? Bunlar çok kritik noktalar esasında. Yani artık evlilik kurumu hakikaten sallanıyor şeklinde son Evet. dönemde. Bakın bizler bile konuşurken diyoruz ki belki de yani evliliği o nikah ve imzadan ibaret konuşuyoruz ya. Yani birlikte yaşam, hayat arkadaşlığı demek belki de daha doğru. Tabii ki sağlıklı olan resmiyettir. Ama hani şimdi bakıyoruz ki hakikaten evleniliyor, boşanılıyor. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Ve insanlara evet güven, Tuğba'nın söylediği gibi çok zor. Evet, evleniyorsun, ayrılıyorsun, birlikte oluyorsun, ayrılıyorsun. Sıkça ayrılıyorsun aslında ve çok sayıda eş değiştiriyorsun. Artık bu bir bozulma diye de tahmin ediyorum. Öyle düşünüyorsunuzdur herhalde. Hazırlıksız evleniyorlar çünkü çok çabuk Evet. evleniyorlar. Yani bunun yaşla falan ilgisi yok. Sosyal duygusal olgunlukla ilgisi var. Yani siz hayata hazır olmadan şımarıkça evlenebiliyorsunuz. Anne baba zoru da yok artık. Yani çocuklar bir birey ya. Öyle yetiştiriyoruz ya onları. O birey ben doğruyu bilirimle hareket edip ben bu kişiyle evlenmek istiyorum diye yola çıkıyor ama ortada bir hedef yok. Ortada bir çatışma çıksa o çatışma çözme becerisi yok. Yani hiçbir şey yok. İşte biz aile danışmanlarının evlilik öncesinde ne olur danışın dediğimiz nokta bu esasında, hazırlık süreci. Bu hazırlık sürecinde biz yardımcı olmaya çabalıyoruz ki genelde çatışma olunca bizlere geliyorlar, yapmayın. Yangın çıktıktan sonra sigorta yapılmaz. Evet hocam. Şimdi evliliğimizde, hayat arkadaşımızda, partnerimizde illa ikili olarak çatışmalarımız oluyor. Oluyor. Ve bu çatışmalarımızda şimdi hep şöyle derler, kadınlar daha fevri, erkekler daha böyle suskun veya da çıkıp gidiyor. Bu durumda ne yapmak gerekiyor? Yani çiftlerimiz bu durumda ne yapması gerekiyor? Bir kere anlayışlı, saygılı ve şefkatli olmak zorunda. Bakın şefkat kelimesi çok kritik bir kelime. Genelde çocuklara ya da ihtiyaç sahiplerine söylenen ya da canlılara, işte hayvanlara söylenen bir şey. Hayır, eşler arasında da şefkat çok önemli. Çünkü zor bir gün geçirmiş olan bir eş söz konusu olabilir. Sinir bozukluğuyla gelmiş olabilir, morali bozuk olabilir. Kapıdan içeriye girdikten sonra üstüne alınarak onun üstüne yürümenin hiçbir anlamı yok esasında. Çünkü burada herhangi birisi agresif, depresif olduğu zaman diğeri ona destek olmak zorunda, anlayışla karşılamak zorunda. Bu destek olurken de sakinliğini korumak zorunda. Yani bir konu varsa onun canını sıkacağı onu ertelemek durumunda. Peki şöyle bir şey yapsa, mesela ben dış sesleri duyuyor gibiyim şu an. Haklı olan suçlu olanı engellese, bir hafta görüşmesinler. Sizce ne kadar sağlıklı? Hayır. Yani Bence böyle bir şey. mesela Hayır. kadınlar daha fevri oluyor ya. Şahsen ben karşımdaki suçluysa ben onu engellerim. Ya Hayır. benden bir hafta uzak durmalı veya 10 gün uzak durmalı veya bir ay uzak durmalı. Tuğba, hiç Yani bu ne katılmıyorum. kadar? Yok, katılmıyorum. Yani evlilikte olacak Peki şey bunu- değil tabii ki. Yok, Yani birlikte yani- arkadaşlıkta falan hadi belki de. Yani evlilik, hele bir de çocuk varsa bak o noktayı hiç atlamayın. Yani çocuk her noktada etkileniyor evliliğin içinde yaşanılan şeylerden, psikolojik şiddetten ya da fiziksel şiddetten. Şimdi küsmenin var olduğu bir hafta olduğu bir yerde çocuk küsmeyi öğrenecek. Ondan sonra
bu niye akran zorbalığı oldu, şu niye oldu, bu niye oldu? Yok böyle bir şey. Şimdi önemli olan nokta sırtını dönüp arkanı dönüp gitmek değil. Önemli olan o çatışmayı çözme becerisi kazanabilmek, bu yeteneğin olabilmesi. Problem çözme yeteneği de Ya bunu biraz ben çocuklukta. şöyle düşünüyorum. Ya o an halledilmeli. O an halledemezsiniz. Sinirliyken hiçbir şey hallolmaz. Bekleyeceksiniz, sakinleşilecek ve sakin sakin konuşulacak. İletişim becerinizin yüksek olması lazım. Bu bir tecrübe mi? Evet, zamanla bu bir tecrübe. Sevgi ve saygı varsa bu tecrübe çok rahat edinilebiliyor. Çünkü bununla birlikte evlilikler uzun yıllarca devam ediyor. Bakın aşk değil önemli olan. Orada sevgi, saygı, şefkat, anlayış, özveri, bunları sağlayabildiğimiz sürece o çatışmayı biz sakinleştikten, gidip dolaştıktan sonra hadi gel konuşalım, daha sakin konuşalım diyebilmeliyiz. Ama ya bu yatak ayırarak ya da farklı yatakta yatarak ya da küserek böyle bir şey olmaz. Telefonu engelleyerek. Evlilikte. Böyle bir şey Evlilik yok. için uygun değil. Birbirine saygı duyarak, sınırlarına da saygı duyarak olur. Bunlar Sabırlı çok dikkat, olacağız sabır. yani. Sabırlı Sabır tabii ki. küpü olacağız yani. Artık kimse Mecburen. kimseye sabretmiyor, inanın. Kimse kimseye tahammül, yani bir tartışıyorsun, düzeltiyorsun, iki tartışıyorsun, üçüncüden sonra Reset. zaten Instagram'dan biri yazar, ona doğru ilerleriz şeklinde bakıyor. Genel olarak erkekler onu da çok yaşıyoruz değil mi? Hatta boşanmalar da o kadar kolaylaştı ki boşanırız, yenisi var yedekte. O yüzden de hani böyle artık hani evliliği nasıl sürdürürüz diye bir konuşmalar bile yok, hani hiç de gerek yok, çünkü genel olarak çevremize baktığımızda bunları görüyoruz. Şimdi evliliklerde diyelim, yine evlilik doğru olandır tabii ki bu ilişkilere baktığımızda. Biz toplum olarak da erkeğin büyük olmasına, yaşının ileri olmasına, kadının küçük olmasına çok alışkınız, ama son zamanlarda kadınların yaşının büyük olduğu ve küçük erkeklerle birlikte olduğu ve evlendiğini görüyoruz etrafımızda. Hatta dizilerde de çokça yaşanıyor artık. Toplum buna da alıştırılmaya çalışılıyor. Aynen. Sizce doğru olan nedir? Jenerasyon farkı çok önemli. Espri yaparken bile, yani bakın ben bir 50 yaşında bir adam olarak Levent Kırcı esprisi yaparım. 20-25 yaşında bir kız arkadaşım varsa misal, bunu anlamayacaktır. Bu bir örnek. Yani esprilerden tutun ciddiyete vesaire, yaklaşıma, vakalara karşı duruşa, tepkilere, bunların eşit ve aynı olgunlukta olması lazım. Bunun yaş farkı, evet, çok ciddi bir nokta bu. Erkekler geç olgunlaşıyor. Hanımların kendinden büyük erkeklerle beraber olmasını sıkça bu yüzden rastlayabiliyoruz. Fakat hanımefendinin yaşı büyük, beyefendinin yaşı küçük. Eğer hayattaki beklentileri saygı, sevgi çerçevesinde birbirlerine uyumluysa ve gerçekten bir sevgi, saygı çerçevesinde bir kurum varsa ortada, toplumun en küçük kurumu oluşturulmuşsa, niye olmasın? Onlar bunu kabullenmiş, biz de kabulleniriz. Sıkıntı yok. Sadece ne kadar uzun vadeli olur, ne kadar kısa vadeli olur, bunu tartışmak lazım. Yürür. Bir şekilde yürür. Evet hocam. Pekala, eğitim ve kariyer farkı ilişkiyi nasıl etkiliyor? Bunu en baştan evlenirken bile konuşabileceğimiz bir şey esasında. Neye hedefledikleri. Hani evet, dosyada yazmayacağız bunu. İşe girerkenki gibi değil, tabii ki değil, ama bir hedefi olmayan bir evlilik olmaz. Bakın biz neyi görüyoruz biliyor musun? Yoklukla evlilik kurumu başladığı zaman, beraber aynı hedefe yürüdükleri zaman eşler, o güçlülük daha fazla oluyor. Fakat her şeyin hazır bulunduğu, evi var, arabası var, işi var, hiçbir şey kalmamış, bir hedef kalmamış, bu evlilik güçsüz yürüyor. Çünkü hedefin olmadığı bir evlilik. Şimdi siz eşinize soruyorsunuz, fabrikatörün oğlu, zaten bir hedef yok, fabrikayı devralacak. Zor bir şey bu. Yani kariyer farkı. Eğitim farkı dediğimiz zaman da, şimdi elbette konuştuğunuzun dilin aynı olması lazım. Siz kendinizi ifade etmekte güçlük çekiyorsanız, ama eğitimsizlikten dolayı, yani bunun ilkokul mezunu olmakla ya da üniversite mezunu olmakla değil esasında eğitim farkı. Hayattaki tecrübeyle ve kendini yetiştirmeyle alakalı. Aynı dili kullanmanız lazım, benzer dili kullanmanız lazım. O yüzden eğitim farkından ziyade
Biz şunu söyleyelim. Beraber aynı dili, aynı olgunluğu konuşabilme, aynı yolda yürüyebilme. Böyle diyelim bence. Daha rahat olur. Evet. Toparlayacak olursak aslında Olur. yani kişiler hayat arkadaşı seçimlerinde hakikaten böyle maddeleyecek olursak nelere dikkat etmeli? Demek ki eğitim ve kariyer, aslında yakınlığına diyelim. Yakınlığına diyelim, Yakınlığına yakınlığına diyelim. Dolayısıyla aynı dili konuşabilmek için, aynı hedeflemek için daha doğrusu aynı durumu ve daha iyi yaşayabilmek için, yan yana hayatı götürmek için başka neler eklemek istersiniz? Bakın burada gerçekten en önemli nokta beraber aynı yolda yürüyebilecekler mi? Bunu en baştan fark ediyorlar esasında. Fakat daha evliliğin başında ya da hayat arkadaşlığının başında farklı olduklarını fark edebiliyorlar. Çünkü gün yüzüne çıkıyor aynı evi paylaştığı anda. Orada yolu ayırmak belki çocuk olmadan çok daha doğru olabiliyor. Fakat çocuk olduktan sonra o hayat görüşlerinin ne kadar farklı olduğu daha da ayyuka çıkıyor. Yolun başındayken ne hedefliyor? Evet, ekonomik, sosyal, inanç görüşlerinin bir olması, yakın olması, politik görüşlerinin yakın olması, bunlar çok kritik noktalar. Bunlar da apayrı diller konuşuluyorsa, hele bir de zıt karakterlerse, yani birisi düşünsenize aşırı sosyal, diğeri içe kapanık, ortaya bulacağını, birbirini çektiğini düşünün, ya enerjileri biter. Evliliğin enerjisi biter. Dolayısıyla benzer özellikleri de taşımaları gerekiyor bir yandan. Zaman bize o evlilikte eşleri birbirine yaklaştırıyor esasında. O piramit şekline geliyor esasında, fakat enerjimiz bitiyor bu sırada. Siz evlilik öncesi yani çiftlerin uzun bir süre yani bir durumu simüle etmesini tavsiye ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani geçmişte ne nişan kadar gerçekçi dediğim... olur ama ne kadar belli ederler, ne kadar dürüst davranırlar. O imza atıldıktan sonra Ne kadar şeffaf olurlar. çiftlerden biri çok daha farklı bir karakter olduğunu ortaya koyabiliyor bazen. Bunun Yani bir süresi var mı acaba? Yok, süresi yok. Yani hani aşkın ömrü 3 yıldır durumu var ya, bir 3 yıl böyle bir birlikte durun, ondan sonra evlenirsiniz bakalım mı Bekleme demeli? salonunda bunu söylemiştim, Evet. fark ettiyseniz. Öyle mi? 3 yıl ya kişiden kişiye evliliğin dinamiğine göre değişir ama aşk kavramı çok huzurlu, çok keyifli bir kavram ama zor bir kavram. En eğlenceli kısım. Dolayısıyla evet, en eğlenceli Başka bir kısım. eğlence yok. Evlilikten sonra sorumluluklar devreye giriyor ya. Orada aşk geri plana doğru gitmeye başlıyor. Sevgi, saygı kalabiliyor. Hele çocuk geldiği zaman soracaktım şimdi. Çocuk daha bitiriyor mu? çok çocuk odaklı olmaya başlanıyor. Çok orada dostluk, bir şeyler paylaşabiliyor muyuz, paylaşamıyor muyuz? Çok geri planda kalıyor ama evliliklerde şuna dikkat edeceğiz. 1. sene, 7. sene, 14. sene, 21. sene. Yani bunu çok enteresan Dönüm noktaları mı? Bir dakika. dönüm noktalarında 1. gördük. sene, 1, 7, 7, 14, 21. 14, 21. 21. Ya çok kritik tarihler 21. bunlar. O dönemlerde herhangi bir problem olmazsa bir de olmuyor. Ya bu astrolog değilim sonuçta. 27. Yani bunlar bu işte evrenden gelen şunla, ayın Ben de onu durumuyla 5 diye biliyordum. değil ama ya bu 14'tür, 15'tir. Yani çok önemli değil. Burada araların ne kadar kritik olduğunu göstermek önemli. Ya bu 1 olmaz 6 ay olur. 7 olmaz 7 sene olmaz 6. sene olur ama çok kritiktir. Çünkü biz olgunlaşıyoruz ve değişiyoruz. Hiç kimse evlendiği tarihteki Serdar olmuyor. Yani Ahmet olmuyor, Mehmet olmuyor. Yani buradaki nokta değiştikçe beklentilerimiz, görüşlerimiz farklılaşabiliyor. Bu kritik tarihlerde ortaya çıkıyor bu ve eşler karar veriyorlar. Yolu ayıracak mıyız, yola devam edecek miyiz? Bu sadece örnek tarihler, ya çok da kasılmamak lazım. Düşünsenize 7-8 yıl bir arada durup evlendikten 2 ay sonra boşanan, ayrılan kişiler var. Yani o yüzden kişiye Tabii, göre tabii. değişiyor. Yani özde şefkatli, merhametli bir insan olmak herhalde evliliğin temeli ve devamı için Tamamen. yeterli. İnsana sevgi, merhamet, saygı aslında birlikte yaşam için çok olması gereken 3 vasıf, değil mi? Çok Gerisi? tatlı bir
cümlem var benim, onu söyleyeyim. Yorgun argın eve gelmiş bir eşin koltukta uyurken başından yastığını kaldırmak değil, o yastığı iyice itmek lazım dinlenmesi için. Çekmeyeceksiniz o yastığı. Şefkat ve vicdan çok önemli evlilikte. Evet, çekmiyorsanız o ilişkide var bir şey, iyi bir ışık var, gelecek vaat ediyor Aynen, demektir. aynen. Çok teşekkür ederiz Ben Serdar Bey teşekkür programımıza ederim. Çok katıldığınız keyifli için. bir Hocam o kadar sohbetti. daha çok sorularımız var ki ama zamanımız bu Başka kadar. bir zamana değilim. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.